geldiniz. Bugün sizlere vegan brownie tarifi vereceğim. Bayağıdır vegan beslenenler için bir tane tatlı yapmak istiyordum. Neden brownie yapmayı seçtim? Çünkü bu tarifi evde bulunan malzemelerle yapabiliyorsunuz. Yani gidip dışarıdan hiçbir özel malzeme almanıza gerek yok. Evde bulunan malzemelerle çok kolay yapabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Lafı hiç uzatmıyorum ve tarife geçiyorum. Önden bir tane şurup yapacağım. 3/4 su bardağı toz şeker ekliyorum. 150 gram. 1 su bardağı 200 mililitrede içme suyu ekliyorum. Şimdi bunu ocağa alıyorum. Karıştırıyorum, şeker erisin. Yavaştan fokurdamaya başladı. 1-2 damla limon suyu da sıktım. Bayağı baklava şerbeti yapıyor gibiyim yani. 5 dakika fokurdatıp altını kapatıp soğumaya alacağım. Şurubum hazır. Altını kapattım. Soğumaya alıyorum. Bu aşamada istiyorsanız bir tatlı kaşığı kadar granül kahve ya da toz espresso ekleyebilirsiniz. Şimdi 15 dakika kadar şurubumun soğumasını bekleyeceğim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Şurubum soğudu. Şimdi birazdan yakından size kıvamını göstereceğim. Soğumuş halini. Şimdi kalan malzemeleri yapmaya başlayacağız. Bir şey söylemem lazım önden. Birincisi fırınımı 180 derece fansız ayarda açıyorum. Önden ısıtılmış fırına atacağız. Eğer fansız ayarınız yoksa fanlıda da pişirebilirsiniz. Sadece bir 3-4 dakika erken çıkarmanız gerekebilir. Bir sonraki söyleyeceğim şey de içine kullanacağım çikolata. Vegan çikolatalar var. Onlardan alabilirsiniz. Ya da böyle iyi kuvertür, yani iyi kuvertür de demeyeyim, kuvertür çikolataların genellikle içinde süt olmaması lazım zaten. Yani bitter çikolatada süt bulunmuyor olması lazım. İçindeki malzemelerde süt yazmıyorsa onları da kullanabilirsiniz. Ama kuvertür olması lazım. Çünkü o markette satılan bar çikolatalar istediği kadar bitter olsun yine de içinde süt tozu gibi ürünler ya da süt ürünü kullanılabiliyor. O yüzden çikolatanın arkasındaki içeriklerine bakarak kullanabilirsiniz. Ben kahve dünyası kuvertür çikolata kullanacağım. %56 bitter kullanıyorum. Ama tabii ki çok bitter seviyorsanız %70'lere kadar çıkabilirsiniz. Bu aşamada başka hatırlatacağım bir şey yoktu. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kıvamı böyle. Şimdi böyle bir metal kabım var. Genelde brownie yaparken bunu kullanıyorum. Bunun ölçüleri 23-18. 20'ye 20 kare bir kapta da pişirebilirsiniz. Kalıbımızı hazırladık. Burada 250 gram bitter çikolatam var. Bunun üzerine yağ ekleyeceğim. Vegan tereyağı kullanabilirsiniz. Sızma zeytinyağı pek önermiyorum aroma bıraktığı için ama istediğiniz bitkisel sıvı yağı kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Ama sıvı yağ koyduğunuzda bir tık daha nemli oluyor. O yüzden bence brownie'ye birazcık daha yakışıyor. Yarım su bardağından birazcık az 80 mililitre sıvı yağ koyuyorum. Bir tane sos tenceresine 2 parmak su koyup kaynatıp bu borcamı da üzerine oturtup benmari usulü buharda da eritebilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi 20 saniye aralıklarla mikrodalgaya atıp karıştıra mikrodalgada da eritebilirsiniz. Böyle küçük parçalar kaldı ama onlar karıştırınca eriyecek. Tamamen pürüzsüz olan dek karıştırıyorum. Tamamız. Bir tane borcamı aldım. Artık yapıma başlıyorum. Şurubumu koydum. Erittiğim çikolata yağ karışımımı da ekliyorum. Çok kaynar sıcaklıktaysa biraz bekleyin ama zaten o kadar ısıtmamanız lazım. Çikolatayı yakmamak için. 1,5 silme su bardağı un ekliyorum. 180 gram eleyeyim. 25 gram 2 dolu yemek kaşığı kakao ekledim. Ve 2 dolu yemek kaşığı 30 gram kadar mısır nişastası ekledim. Şöyle çeyrek çay kaşığı da tuz ekliyorum. Ben daha sıkı, daha çikolata baskın doku sevdiğim için kabartma tozu koymayacağım. Ama bir tık daha keke yakın bir doku istiyorsanız en son bu aşamada bir paket kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. Hiç un topağı kalsın istemiyoruz. Bakın harç bayağı kıvamlı. Un topağımız kalmadı. Harcın kıvamı böyle. Şimdi bunu kalıbıma alıyorum. Mümkün olduğunca eşit bir şekilde yayacağım. Şu an bence tat tuz dengesi çok yerinde. Ama o hafif deniz tuzu çıtırtısını seviyorsanız şöyle maldon kullanıyorum orada da. Üzerine serpebilirsiniz. Bunu 180 derece fırına gönderiyorum. Şöyle orta taraflara attım. Fırından çıkınca görüşürüz. Bakın üzeri normal brownie gibi böyle çatlak oldu. 25 dakika pişirdim. Şimdi iyice soğumasını bekleyeceğim. Sonra dilimleyip tadına bakarız. Buraya alalım.
Bir tane nemli peçete aldım bıçağımı temizlemek için. 12 dilim çıkaracağım. Üzeri böyle çatlamış ve içi ıslak. Acayip güzel. Çok güzel. O şurup koyduk ya. Önce bir yiyeyim bir dakika. Yani bir şey söyleyeceğim. Dışarıda yesem vegan demem bu arada. Bir brownie ne kadar lezzetli olması gerekiyorsa o kadar lezzetli. Üzerinde hani bir kabuk olur normalde. Biz o kabuğu tabii görsel olarak birebir yakalayamadık ama doku olarak üzeri çıtır, içi de yumuşacık. Fudge yiyormuşsunuz gibi. Zaten şurubu fudge'dan esinlenip koymuştum. Fudge yapımında şurup kullanılıyor diye. Üzerine deniz tuzu çok yakışır. Zaten söylemiştim. İçine fındık, fıstık, ceviz, vişne ne koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Kahve eklerseniz dediğim gibi güzel olabilir. Vegan besleniyorsanız, yumurta alerjiniz varsa, laktoz intoleransınız varsa ya da değişik bir brownie tarifi denemek istiyorsanız inanılmaz beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım denersiniz. Eğer sorularınız olursa lütfen aşağıya yazın. Kanalı desteklemek isterseniz şuradan aşağıdan abone ol tuşuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Videoya yorum atabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki tarife kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.